Bu video yayına hazırlanırken Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa tufanı saldırısının üzerinden 7 ay geçmiş, sonrasında başlayan İsrail'in Gazze işgalinde on binlerce Filistinli can vermiş, Gazze ve çevresinde taş üstünde taş kalmamıştı. 7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde Hamas'ın İsrail topraklarında eş zamanlı başlattığı saldırılar, bölgede bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının kanıtıydı. Filistin bir kez daha kan gölüne dönerken, uzun yıllardır huzuru unutan bu topraklar yeniden bir ateş hattının içine hapsoldu. Hamas'ın birkaç günlüğüne değiştirebildiği sınırlar İsrail ordusu tarafından eski haline getirildi. Üstelik İsrail, sınırlarına sirayet eden bu korkunun karşılığını dünya üzerinde eşine az rastladığı bir katliamla vermeye yemin etti. İsrail'in misillemesi adeta bir kıyım niteliğindeydi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de evler, hastaneler, okullar, insanların güvenli olarak görebileceği her bir karış toprak moloz yığınına dönüştü. On binlerce masum Filistinli yaşamını kaybetti, yüz binlercesi ise göç etmek zorunda kaldı. Bu vahşete karşı dünyanın dört bir yanından sesler yükseldi. Ancak bu seslerden biri diğerlerinden oldukça farklı ve birçok insan için şaşırtıcıydı. Kendilerini gerçek Yahudiler olarak tanımlayan Hasidik Yahudiler, İsrail'in bu katliamına karşı öfkeyle haykırdılar. 10 yıllardır süregelen bu kan davasında hep Filistin'in yanında duran Hasidik Yahudiler, İsrail devletinin bölgeden çekilmesi ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması gerektiğini savunuyorlar. Peki kim bu Hasidik Yahudiler? Neden diğer Yahudilerden bu kadar farklılar? Ve neden Filistin davasını savunuyorlar? Bu ilginç ve az bilinen topluluk hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazır olun. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda bana eşlik etmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Yahudi milliyetçiliği temelinde bir devlet kurulması ideolojisi anlamına gelen Siyonizm, bu amacını 1948 yılında gerçekleştirdi. 1850'li yıllardan itibaren zaten yavaş yavaş Filistin'e göç eden Yahudiler, İkinci Dünya Savaşı'nda uğradıkları kıyımın ardından 14 Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı uyarınca David Ben-Gurion önderliğinde İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan ettiler. Böylece yüzyıllardan beri süregelen Siyonist temeller gerçek olmuştu. Hep sürgünde yaşayan ve dünyanın dört bir yanına dağılan Yahudilerin de artık kendilerine ait bir ülkesi vardı. Binlerce insanın dökülen ve dökülecek olan kanına mal olmuş olsa da. Ancak bu sürecin en başından ta 1948 yılından beri İsrail Devleti'ne karşı olan, bölgenin derhal Filistin'e bırakılmasını isteyen ve Siyonist temellerinin gerçekleşmesine kesinlikle katkıda bulunmak istemedikleri için askerlik hizmetinde dahi bulunmayan bir Yahudi topluluğu var. Onlar kendilerine gerçek Yahudiler diyorlar ve Siyonizme sarılanların Yahudi olmadıklarını iddia ediyorlar. Onlar Hasidik Yahudileri. Kökenlerini Hz. Musa'nın hemen sonrasına dayandırsalar da dünya onları 18. yüzyılda tanıdı. Hareketleri Doğu Avrupa coğrafyasında, özellikle Ukrayna'nın batısı ve Polonya'da kırsalda yaşayan ve dar gelirli Yahudilerin arasında yayılmaya başladı. Yahudilik kurallarının uygulanmasını sağlayan ve topluma dini önderlik eden kişilere Rabbi ünvanı veriliyor. Baal Shem Tov ismiyle anılan İsrail Ben Elizer isimli bir Rabbi de kırsal kesimlerde yaşayan bu Yahudilerle sıkı bağlar kurmaya başladı. Aynı zamanda ruhsal hastalıkları da tedavi ettiği bilinen bir şifacıydı. Elizer ve takipçileri Yahudiliğe yeni bir yorum getirmişlerdi. Kökenlerinin Hz. Musa sonrasına dayandığını söyleseler de bu büyük bir kesim için yenilik anlamına geliyordu. İbadetlerin büyük bir coşku içinde yapılıyor olması, topluluk olarak dua edilmesi ve gündelik işlerin bile ibadet bilinciyle yapılması büyük yeniliklerdi. Hasid aslında kelime olarak sofu anlamına gelir. Hasidilik de Osmanlı coğrafyasının çok yabancı olmadığı bir inanış. 1400'lerin sonunda Osmanlı Devleti'nin kucak açtığı Yahudiler de kendilerini gerçek Yahudi olarak tanımlayan Hasidilerdi. Fakat 18. yüzyılda hareket yeniden canlandığında Avrupa'daki diğer Rabbiler ön yargıyla yaklaştılar. Oysa hareket çoktan toplumda karşılık bulmuştu. Elizer'in ölümünden sonra öğrencileri hareketi büyüterek farklı ekollerin de ortaya çıkmasını sağladılar ve büyük bir organizasyon haline getirdiler. Özetle Hasidik Yahudiler günümüzde Yahudi toplumunun yaklaşık olarak %10'unu oluşturuyorlar. Hemen hemen yarısı İsrail'de, geri kalanı ise çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'da yaşıyorlar. Kendi mahallelerinde toplumun geri kalanından izole bir haldeler. Bugün birçok gruba ayrılmış durumdalar. Bunlardan en bilinenleri Satmar ve Çabat. İnançlarının temelinde ise Siyonizm karşıtlığı var. Diğerlerine göre biraz daha dışa dönük olan Çabat grubu Brooklyn'de yaşıyor. Buraya Avrupa'dan göçmüşler. 2024 yılının ilk aylarında New York'taki sinagoglarında bulunan gizli tünellerin ortaya çıkarılmasıyla çeşitli komplo teorilerinin öznesi olmuşlardı. Satmar grubu ise en kalabalık cemaatlerden biri. Tutuculuğu ve modernizme tamamen karşı olmalarıyla biliniyor ve New York'taki Williamsburg'da yaşıyorlar. Pandemi döneminde yasaklara hiçbir şekilde uymamaları ve aşı karşıtı olmalarıyla da kamuoyunda yer almışlardı. İlginç siyah kıyafetleri, başlarının iki yanında favorilerinden uzayan zülüfleri, peruk takan kadınları ve boy boy çocuklarıyla birçoğumuzun hafızasında olan görüntülere sahipler.
Dikkat çeken giyim tarzları aslında 18. yüzyıl Avrupa'sında Yahudilerin giydiği kıyafetlerin bir yansıması. Modaya tamamen karşı olduklarını söyleyebiliriz. Aynı ölçüde teknolojiye de tamamen karşılar. Cep telefonu, bilgisayar ya da televizyon gibi basit teknolojik aletleri bile kullanmaktan kaçınıyorlar. Zaten kapalı toplumlarında kalabalık aileler olarak bir arada yaşıyorlar ve yüzyıllardır da bu duruşlarını hiç bozmuyorlar. İbadetlerine sıkı sıkıya bağlılar. Bu yüzden de buna uyabilecekleri işlerde çalışıyorlar. Genellikle kendi cemaatindeki işlerde. Günlerinin çoğunu da ibadetle meşgul olarak geçiriyorlar. Hem de küçük yaşlardan itibaren. Toplu ibadetlerinde müzik ve dansla iç içe geçmiş bir şekilde yapıyorlar. Zıplama, el çırpma ve yüksek sesle haykırma ibadetlerinin büyük bir parçası. 18. yüzyılda ortaya çıktığında yenilikçi bir akım olsa da bugün sıkı sıkı uyguladıkları kurallar bütünüyle neredeyse tutuculuğun ve muhafazakarlığın simgesi durumundalar. Lafı fazla uzattım. Gelelim Filistin meselesindeki duruşlarına. Yıllardan beri dünyanın dört bir köşesindeki Filistin destekli eylemlerin ön cephesinde Hasidik Yahudileri var. Onları Amerika'da, İngiltere'de ya da Avrupa'nın herhangi bir yerindeki eylemlerde görebiliriz. İsrail'deki Hasidikler de Filistin meselesindeki bakış açılarını bozmuyorlar. Siyonizme destek vermiş olmamak için askere gitmeyi reddediyorlar. Her ne kadar son savaşta İsrail'in geri kalanı Hasidiklerin bu muafiyetlerinden duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dile getirseler de geri adım atmıyorlar. Savaşta da olsa insan öldürmenin en büyük günah olduğuna inanıyorlar. Üstelik Müslümanlarla bir arada yaşayabileceklerini, Kudüs'ün onlara Mesih gelene kadar yasak olduğunu savunuyorlar. Dünyadaki birçok Hasidik, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının Tevrat adına utanç verici olduğunu düşünüyor. Tüm yaşamlarını Tevrat'a göre şekillendirdikleri için İsrail devletinin de Tevrat'a karşı geldiği inancındalar. Onlara göre vaat edilmiş topraklarda bir Yahudi devletinin insanlar yoluyla kurulmaması gerekiyor. Çünkü sıkı sıkıya bağlı oldukları Mesih inancı gereği Hz. Davut soyundan gelecek bir Mesih bu vaat edilmiş topraklarda Yahudilerin egemenliğini kuracak ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri burada bir araya toplayacak. Yine Hasidiklere göre Siyonist bir anlayışla kurulan İsrail devleti Tevrat'a karşı edilmiş bir küfür niteliğinde ve onların yüzünden tüm Yahudiler Mesih gelene kadar acı çekecekler. Bu yüzden bu devletin hiçbir şekilde bir paydaşı olmak istemiyorlar. İsrail devletinin yaptığını 10 emirdeki öldürmeyeceksin ve çalmayacaksın maddelerine karşı gelmek olduğunu savunuyorlar. Hasidiklere göre İsrail devleti Filistinlileri öldürüyor ve topraklarını çalıyor. Yani Tevrat'a karşı geliyorlar. Yahudilerin Tanrı tarafından sürgün edildiğini, bir karış toprağa bile sahip olmamaları gerektiğini, bu yüzden de bölgenin tamamının derhal Filistin'e iade edilmesini istiyorlar. Bu ilginç topluluk hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten samimiler mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.